2025 bitiyor. Herkes astrolojik takvimlerine bakıyor, sağlığa bakıyor, zenginliklere bakıyor, ekonomik kariyerlerine bakıyor, gelişmelerine bakıyor. Ama sağlıkta bizi 2026'da neler bekliyor? Gelin şöyle ana başlıklarıyla bir bakalım birlikte. 2026'da özellikle son 2-3 yıldan beri devam eden online çalışmalar nedeniyle insanlar evlerinde oturarak herhangi bir enerji yükü altında olmadan, onu sarf etme ihtiyacı olmadan çalışmalarını devam ettirdikleri için obezite ciddi şekilde önem arz etmeye başlıyor. Diyabet iğneleri ve diyabet iğnelerinin getirdiği faydalı yan etkilerden olan zayıflama etkileri insanların oldukça dikkatini çekiyor. Yenileri daha ortaya çıkacaktır. Bana sorarsanız bariyatrik cerrahi ameliyatları, yani zayıflamak için yapılmış ameliyatlar bile bir süre sonra önemini kaybedecektir diye düşünüyorum. Bizi 2026'da bekleyen en önemli işlerden bir tanesi, tüm alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da yapay zekanın devreye girmesi. Robotik cerrahilerde insanlar genellikle ameliyatları robotların yaptığını düşünürler. Oysa robotları yöneten ve onlara order eden yine hekimlerdir. Başka bir alanda, başka bir mesafede, başka uzak bir alandan komut vermek suretiyle cerrahi sistemlerini götürebilirler. Hekimlere gelince, hekimler de yapay zeka döneminde önemlerini çoğunlukla kaybetmezler. Asıl angarya olan, sıkıntı yaratan, boşuna yük oluşturan tüm işleri, raporlama teknikleri, raporların okunması, değerlendirmesi, laboratuvar değerleriyle karşılaştırması gibi bir sürü fazladan oluşan yüklerin hekimin elinden alınarak hekime kendi alanında doğru ve güçlü işleri yapma fırsatı vereceğine inanıyorum. Bu arada giyilebilir teknolojilerin zaten getirdiği elektronik yükler muhtemelen gelecekte problemler yaratacaktır. Bütün bu teknolojik gelişimler olurken bana sorarsanız 2026'nın en önemli problemlerinden bir tanesi yine stresli yaşam olacak. 2026 insanlığa yeni zorlukları, yeni problemleri, yeni sorunları getirmeye başladığında benim hastalarımda psikolojik gerginlikler, psikolojik yorgunluklar, pek çok problemle birlikte psikosomatik hastalık dediğimiz pek çok hastalığın adeta insanlarda %50, %60 hastalıkların en önemli sebeplerinden bir tanesi olarak gene gündeme çıkacak. Yine psikologlar belki devreye girecek. Yine psikotik bazı ilaçlar kullanılmaya başlayacak. Yine bu tip yorgunluklar ve problemler için insanlar takviye gıdalara koşacaklar. Takviye gıdalara koştukları zaman sağlık ekonomilerindeki harcamalar yüksek dozlara ulaşacak. Yüksek doz harcamalar yeni gerilimlere, takviyelerdeki aşırı yüklenmeler fayda yerine zarar getirmeye başlayacak. İnsanlar bu stresle baş edebilmek için hayata biraz daha zorlu, biraz daha koşuşturmalı bakmak mecburiyetinde kalacaklar. Bu nedenle 2026'da bu tip olaylara bakarken, strese bakarken, sorunlara bakarken rahat ve huzurlu bakmayı öğrenebilmek zorundayız. Eğer bu tarzda bakmazsak, stres nedeniyle olacak psikosomatik hastalıklarla baş edebilmemiz zor olacak. İklim konularının getirdiği sıcak değişimler, basınç farklılıkları, hava sirkülasyonları ve havanın kalitesindeki düşmelerde tedavilerde ve hekim yaklaşımda göz ardı edilemeyecek şeyler haline gelecek. İyi ve düzgün ve organik gıdalara ulaşmayı da insanların sorunu haline getirecek. Böylece şehirlerden özellikle stresli ortamlardan Anadolu'nun içlerine doğru göçler söz konusu olabilecek. Bu da belki iyiliklerle gelecek, güzelliklerle gelecek ama şehir hayatındaki stresle birlikte İnsanların yaşadığı strese bağlı otoimmün hastalıklardan stres nedeniyle oluşan davranış kusurlarına kadar, psikosomatik hastalıklara kadar her şeyi göz ardı edemeyeceğimiz için insanların şehirlerden uzaklaşarak
köylere ya da daha sakin alanlara gitmesi iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bu süreç içerisinde mutlak surette kanserle mücadele meselesi içerisinde özellikle pankreas kanserleri ve meme kanserleri için kullanılan hedefe yönelik hücrelerin ve gen tedavileriyle oluşturulacak olan kanser tedavilerinin öncelikle öne çıkacağını düşünüyorum. Bu arada önemli meselelerden bir tanesi, mesela AIDS'te son dönemlerde her gün ilaç kullanarak engellenmesi söz konusuyken gelecek yıl içerisinde yılda 1 ya da 2 defa iğne yapmak suretiyle AIDS'le mücadelenin mümkün olacağı hakkında oldukça geniş yayınlar var. Tüberküloz tedavisindeki yayınlar da çok enteresan. Daha uzun bağışıklık sağlayacak olan tüberküloz tedavileri. 2026 için umut vaat eden özellikle alerjik hastalarda, özellikle çocuk hastalarda, özellikle son dönemde televizyonlarda gördüğümüz bir yumurta yedi öldü gibi vakalar için epinefrin enjeksiyonları şeklinde taşımak ve uygulamak zor iken artık nazal yolla sprey şeklinde kullanılabilecek epinefrin ilaçları alerji dönemlerinde, acil durumlarda kullanılacak hale geldiği hakkında da ciddi yayınlar var. Ama bu arada dijital alanda yapılan organların 3D uygulamalarla yeniden üretilmesi daha geniş alanlara yayılacak gibi gözüküyor. Küçücük alanlarda oluşturan yeni organ oluşumları, özellikle derinin transplantasyonlarında ve deri alanlarının plastik cerrahide kullanılmasında ciddi faydalar sağlayacaktır diye gözüküyor. Menopoza giren kadınlarda özellikle östrojen kullanımı nedeniyle oluşacak olan komplikasyonları ortadan kaldırmak için özellikle de ateş basmaları, terlemeleri engelleyebilmek için östrojenik etkisi olmayan bu şikayetleri ortadan kaldıracak olan bazı ilaçların artık 2026'da devreye gireceği ve menopoz sonrası bu tip şikayetlerin risksiz bir şekilde ortadan kaldırılması da söz konusu olacak diye düşünüyorum. Bu nedenle gelecekte tedaviler yöntemi içerisinde gen terapilerinin, kişiye özel yapılmış tedavilerin öne çıkacağı ve daha keskin, daha net tedavi yöntemlerinin oluşacağını da göz ardı etmemek lazım. 2026'yı umarım ki mutlu bir 2026 olarak karşılayabiliriz.